Okay everyone, welcome to my channel again and hi from Future Language Academy. Now in this video I'm going to explain to you actually how you should write task 1, okay? The basic things, actually the most useful things that you should know about the task 1 and the types, the vocabulary, alright? And then in the next videos we are going to go over one by one actually for each type, and then I will actually write with you together. And I will tell you what you should do in the introduction and the body paragraphs, okay? So just keep following me. Don't forget to subscribe to my channel. And don't forget to hit the like button, okay? Evet arkadaşlar, ne yapacağız bu videomuzda ve bundan sonraki videolarımızda? Öncelikle arkadaşlar size IELTS Task 1 için, akademik için Task 1 arkadaşlar ne yapıyoruz? Nasıl yazmanız gerekiyor? Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Burada tablo türleri var, grafik türleri ve bunlarla ilgili kelimeler başlangıçta ve sonrasındaki videolarımızda da arkadaşlar birlikte tek tek yazacağız. O yüzden başlayalım. So, let's start. Now, the first type in IELTS is the pie chart, okay? So, you see it's like a pie, alright? So, and you will see there will be some rates here or numbers, okay? So, this is called pie chart. Now, the next one is called a table or grid, okay? And this one here is called a line graph. If you have only one line, okay, you see here, then this is single line graph, you can say. Or if there are two lines, then you can say double line graph, okay? It depends on how many lines you have. You don't have to go 3, 4. If there are 3, 4 lines, you don't have to say triple line graph, you just say line graph, okay? Evet arkadaşlar, ilk türümüz neymiş? Bakın, pie chart arkadaşlar. Pie nedir? Amerikalılarda pizzaya ya da bu şekilde pastaya arkadaşlar, bunlar pie diyorlar. Bir daire aslında bunlar, bir çember bizim için grafiklerimiz. Ne var arkadaşlar? İçlerinde oranlar ya da içlerinde arkadaşlar sayılar yazılıyor olabilir. Bir sonraki arkadaşlar tablo dediğimiz table ya da grid ve bir sonrakinde de yine arkadaşlar ne var? Line graph yani çizgi grafiklerimiz var arkadaşlar. Bunlar da nedir? Tek bir çizgi varsa single line graph diyebilirsiniz. Eğer ki iki çizgi varsa double line graph. 3 veya daha fazlası varsa bunu çok uzatmaya gerek yok. Sadece line graph diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. The next group is the bar chart. Okay, so the next one, you see there are some bars here. Okay, and again, if there is only one bar, okay, representing one thing, then you say single bar chart. And if there are two bars, you can say double bar chart. All right. And the next one here is the map. Okay, so you will need to compare sometimes map. Okay. Let's say there's a map of the same place for the same place, same town, okay? So the map of 1980 and then map of 2000. So the changes that happened in 20 years, okay? So you have to give information about what happened. So this is a map, alright? Evet arkadaşlar, bir sonraki grubumuz ne? Bar chart dediğimiz arkadaşlar. Tablomuz var yine burada. Eğer bir tane varsa şöyle tek bir şeyi bize veren, biz buna single bar chart diyoruz arkadaşlar. Eğer ki iki tane varsa bu sefer de yine double bar chart diyebiliyoruz. Ve bir sonraki grupta arkadaşlar haritamız var. Harita nedir? Yani bize bir kasabanın 1980 ve 2000'de yani 20 sene içindeki değişimini gösteren iki ayrı harita verip bize bunu anlatmamız bizden istenebilir. And the next one, the final one I will give here is a diagram. This can be something like a recycling process, okay, of any product. Or sometimes this can be how you can start something or how you can use something. For example, how you can employ a bicycle, okay? So, or you can, maybe they will give you how you can use a vacuum machine, all right? So this can be something like this, and you will go step by step and explain all the stages here, okay? Evet arkadaşlar, son kısımda ne var? Diyagram var arkadaşlar. Nedir bu? Yani bir şeyin mesela bizim için düşündüğümüzde bir geri dönüşüm süreci bir ürünün ya da bir bisikletin nasıl çalıştığı, bir makinenin nasıl çalıştığını anlatan bir grafik bize verilebilir ve bunu açıklamamız istenir. If there are technical words, okay, then this will be given to you. Okay, don't forget, so no need to stress. Then you will have to use the main verbs that are used here explaining the stages, okay? Evet arkadaşlar, teknik kelimeler varsa bunlar size verilir. O yüzden bu konuda endişe yapmaya gerek yok. Siz sadece yine belirli fiilleri burada kullanmaya özen göstereceksiniz. So why do I give all this name? Okay. If I don't give, okay, now the one thing I tell my students all the time, okay, when you are writing introduction paragraph, okay, there will be a statement given to you, okay. For example, they will tell the graph below explains this. Okay. So
you have to rephrase this in the introduction paragraph. Okay, so to be able to rephrase this, you have to write, instead of graph, you will say the pie chart gives information about this, or if it's a table, you will say the table gives information. Okay, this is what you have to do. So you have to vary your vocabulary. For this, you have to know the names, the specific names for each types of graph. All right, this is the most important thing. All right, so now again, let's go over pie chart, table, line graph. This is a bar chart and a map and a diagram. Okay. Evet arkadaşlar, niye biz bunları veriyoruz size? Arkadaşlar şimdi size bir açıklama zaten tablo ile birlikte veriliyor normalde. Siz ne yapacaksınız? Bu açıklama size verildiğinde arkadaşlar, sizin bunu aşağıya tekrar giriş paragrafınızda rephrase, yani anlam değiştirmeden, kelimeleri değiştirerekten bir daha yazmanız gerekiyor açıklamayı. Bu durumda ne yapacaksınız? Tabii ki kelimeleri değiştireceğiz. Bize genellikle hep açıklamada the graph diye bahsediyor arkadaşlar. Yani sadece grafik diyor. Siz o grafiğin ne grafiği olduğunu aşağıya açıklamada yazacaksınız. Örnek mesela the graph gives information, yani grafik şu konu hakkında bilgi veriyor. Eğer ki o bir pie chartsa ya bir diagramse sizin diagram bilgi veriyor ya da pie chart bilgi veriyor diye bunu düzeltmeniz lazım. Bunları sonraki videomuzda tekrar zaten göstereceğiz. Okay, so the next part is the important vocabulary. Okay, so I will start with the verbs describing increases and the nouns that describe increases. Okay, so you must know all them separately because using them in a sentence varies as well. Okay, changes. So be careful. Now, to describe increases, what you can use is increase, go up, rise, escalate, grow, expand, and improve. Okay, improve. So if you want to use a noun form, then you will use again increase. And increase, you can say a rise, okay, an escalation, a growth, an expansion, an improvement. Okay, so again, this is the verb form, this is the noun form. And why do I have to use them differently? Because you have to vary your vocabulary. Evet arkadaşlar, şimdi ilk kısımda ne veriyor size? Kelime kısmına geçtiğimizde arkadaşlar, artışı bildiren fiiller ve bunların isim hali arkadaşlar çeşitlendirip kullanmamız lazım. Fiiller increase, go up, hepsi arttı demek arkadaşlar. Bakın, arttı, artar anlamında. Okay? Gördüğümüzde bunlar da artış anlamını veren isim halleri. Dikkat ediyoruz. Nasıl kullanıldığını birazdan vereceğim arkadaşlar. And if the increase is a sudden one, okay, is a sharp increase, then what you can use is climb, surge, soar, shoot up, and rocket. Okay, and if you are given the peak point, the highest point, you can say it reached highest point or it peaked. Okay, so for peak, you can say it reached a peak, or you can say summit. Okay, usually used with a noun, all right, as a noun. So you have to be using these ones, okay, and you should change them. Okay, in one sentence you can say A increased. In the next one you can say B climbed. Okay, if it's a climb, surely you must make sure that you are using the correct verb. Okay, in the correct place. So again, evet arkadaşlar, neyi? Ani artışlar varsa arkadaşlar, bakın climb, surge, soar, shoot up ya da rocket'i verebiliyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi ani artış bize bildiriyor. En yüksek noktaya çıktığımızda arkadaşlar onları da vermemiz gerekiyor. Bizim için önemli kısım orası. Highest point, bunun önüne fiil koyup reached the highest point mesela diyebiliyoruz. Hani en üst noktaya ulaştı. Peaked diyebiliyoruz arkadaşlar. Yine zirve yaptı ya da reached a summit, yine reached verebiliyoruz. Bunları da zaten dediğimiz gibi yazarken sonradan tekrar göreceğiz arkadaşlar. And now describing decrease, okay? So verbs for this and then nouns again, okay? I will show you in a bit how you can vary them, alright? So verbs to use for describing decreases, you can use decrease, decline, fall, reduce, drop, subside, and go down, okay? And the nouns for these, you can say there was a decrease, a decline, a fall, a reduction, a drop, and a subsidence. Okay, so these are the noun forms giving you decreases. And if the decrease is a sudden one, okay, or a dramatic one, you can say figure plummeted. Okay, and if it reaches the bottom, the lowest point, you can say
the figure reached the lowest point or hit the bottom. All right. So these are the verbs that describe sudden decrease. Okay. Evet arkadaşlar, azalmayı bildiren fiillerimiz neler ya da isim halleri? Decrease, decline, fall, reduce, drop, subside ve go down arkadaşlar. Bunların hepsi azalmak fiili. Bunların isim hali ise azalış. Hani azalış gösterdi anlamında arkadaşlar. Decrease, decline önlerine e koyarız. Genellikle a decrease, a decline, a fall, a reduction, a drop ve a subsidence şeklinde arkadaşlar verebiliyoruz. Okay, so now, as I said, what's the difference, right? What's the difference between an increase as a verb and increase as a noun? How can I use it? You know, you will ask these questions to yourself. So, what you can do, okay, you have to vary grammatic structure, you have to vary the vocabulary, all right? You use the verb form, noun form, adjective form, adverbs, okay? So, you can vary all these, play with these. So, you can use subject, verb and adverb, okay? So what you can do is you can say the figure, if it's a past tense, rose dramatically, okay? So don't forget the adverbs are given after the verb, okay? So you can say figure rose dramatically, okay? Or you can say the number increased slightly, all right? I will give you what they mean in a bit. And as for okay, so as for the noun, okay, how you can use, you can go, okay, now subject, you will put a verb here, like show, indicate, okay, display, all right, demonstrate. So you can use this kind of verbs, okay. You can say the figure showed an dramatic rise, you see. I mean, you can just say, if you don't know if it's just a regular rise, you can just say the figure showed a rise. If you want to describe this change, okay, and then you can put another adjective in front, okay, so you can say the figure showed a dramatic rise or number indicated a slight increase, okay. So this is why you can vary them, all right. So you can say, again, the subject, verb, adverb structure you can use, or you can use subject, show, indicate mainly, another verb here, and then depends, an, depends on your adjective, okay, and then you will use a noun in the end, all right. So don't forget to vary your vocabulary, all right. This is very, very, very important. All right. So evet arkadaşlar, şimdi ne anlattık, niye anlattık bunları baktığımızda, evet. Neymiş arkadaşlar? Bakın, şimdi siz rakam önemli ölçüde arttı derken bunun fiil halini kullanabiliyorsunuz. Ya da bakın ne diyoruz yine, sayı diyoruz, az bir şekilde arttı. Nasıl kullandım arkadaşlar fiilimi? Fiil ve bunun peşine ne geldi arkadaşlar? Zarf geldi. Bunu yapabilirim. Ya da arkadaşlar isim kullanabilirim. Ama isim nereye geldi? Bakın ta en sona geldi. Ne kullandım? Yine figür başta. Sonrasında farklı fiil kullanıyorum. Bakın buraya. Show, indicate, display, demonstrate olabilir bu arkadaşlar. Sonrasında sıfat var. Sıfata göre e ya da n. Hani bir artış, önemli bir artış, az bir artış şeklinde. Ve en sonunda arkadaşlar ne yapıyorum? İsmi koyuyorum. Ve dizilişim nasıl olacak arkadaşlar? Burada gösterdiğimiz gibi olacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Geldik buraya. Aynı şey bakın. The number indicated, showed, indicated. Şu kısma koyacağımız fiiller sabittir zaten. Çok fazla yok. 5-6 tanesi maksimum bilseniz yeterli olur. Sonrasında ne dedik arkadaşlar? Bakın. A slight increase. Ne oldu burada? İsim hali geldi. Evet. İsim hali geldiği için arkadaşlar ne yaptık buraya? Önüne sıfat ve diğer fiillerimizi koyduk arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim için arkadaşlar fiil kısımlarımız şimdilik bunlar. Bir sonraki videoda arkadaşlar neye geçiyoruz? Bunları yine kullanabileceğimiz sıfatlarımıza ve zarflarımıza bir sonraki videoda görüşmek üzere. See you in the next video for adjectives and adverbs.